Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere daha önce örmüş olduğum 0-6 aylık kız bebek Hello Kitty'li jile elbise modeline bir saç bandı yapımını göstereceğim. Yine beyaz yünüm, mor yünüm ve 4 numara misineli şişim var. Saç bandımıza mor yünümüzle başlıyorum. 70 ilmek atarak başlıyorum. Yine basit teknikle ilmek atıyorum. Evet, şimdi 70 ilmek attık. Örgümüzün ön yüzü burası. Ama biz bu saç bandında haroşa diş olarak arka yüz göründüğü için arka yüzü ön yüz olarak öne alacağız. Dolayısıyla burasını arka yüz olarak kabul edeceğiz. Şimdi haroşa örgü örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Mor yünümle 2 diş haroşa örgü öreceğim. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sürekli söylediğimiz gibi ben boyunda örgü örüyorum. Dolayısıyla haroşa örgüyü ters, her iki tarafta ters örerek yapmak bana daha kolay geliyor. Siz her iki tarafı düz örgüyle de haroşa örgüyü elde edebilirsiniz. Model değişmez. Her iki taraftan düz de örseniz haroşa örgü ortaya çıkar. Her iki taraftan ters de örseniz yine ortaya çıkacak olan örgü modeli haroşa olacaktır. Şimdi burasını arka yüzü olarak kabul edeceğimizi söyledik. Ön yüze geldik. Bir diş haroşamız zaten başlangıç sırasından oluştu. Şimdi ön yüze bir diş daha haroşa örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın 2 sıra ön yüzde haroşamız oluştu. 2 diş. Şimdi sıramı bitirdim. Ön yüzde 2 diş, arka yüzde 1 diş haroşam var. Şu ipimi kestim ve buraya bağladım. Şimdi beyaz ipimi bağladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyaz yünüme geçtim. Şu kestiğim mor yünümle bağladım beyazı. Şöyle ilmeklerin üstüne ve altına çekerek gizliyorum. Ve aynı zamanda beyaz yünümle haroşa örüyorum. Yani ters örgü örüyorum. Evet. Daha sonra ucunu keseceğiz. Şimdi beyaz yünümle de bir diş haroşa örüyorum. Yani bir sıra arka ve önden gidip geliyorum. Ters örerek. Ön yüzde yine ilk ilmeği örmeden aldım ve tüm diğer ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bir diş haroşa beyaz yünümle haroşa sıramı ördüm. Bakın 2 diş ön yüzde mor, bir diş haroşa. Şimdi yine arka yüzdeyim. Yine bir diş haroşa öreceğim. Ancak bu dişte kenar 15'er ilmek kala dönüşler yapacağım. Saç bandımın ense kısmının biraz daha dar olmasını istiyorum. O yüzden dönüş yapacağım. Bakın normal ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi
Yine ters örüyorum. Arka yüzdeyim. Sıra sonuna 15 ilmek kalana kadar bu şekilde örüyorum. Bu son 2 ilmeğimi de ördüm. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim kaldı. Buraya bir işaret koyuyorum. Şişime bir işaret geçiriyorum. Şimdi bakın 15 ilmek kaldı. Bu 15 ilmeği bu sırada örmüyorum. Dönüyorum. İpimi öne aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Nereye kadar? Bu kenardan da 15 ilmek kalana kadar. Bu kenardan döndük. Bakın burada bir diş haroşam var kenarda. Ortada artık 2 diş haroşam var. Yani bu şekilde ben orta kısmını daha geniş olmasını sağlayacağım. Son bir ilmeğimi de ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek bu tarafta kaldı. Şimdi bu tarafa da bir işaret koydum. Bu taraftan da döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. Bakın burada da ön yüzde bakıyoruz. Bir diş haroşa kenarda, arada 2 diş haroşamız devam ediyor. Her iki taraftan artık dönmüş olduk. Bu sırayı sonuna kadar devam ediyorum. Evet, şimdi bakın işaretime geldi. Ördüm işaretimi, bu şişime aktardım. Bir önceki arka sırada dönmüştük. Şimdi dönmüyorum. Devam ediyorum. Yani bir diş haroşada dönüyorum. Bir diş haroşada dönmüyorum. Ön yüze geldim. Şimdi ön yüzde tüm ilmeklerimin ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bakın kenarlarda 2 diş beyazım var. Ortada 3 diş beyazım var. Şimdi bundan sonra yine ne yapacağız? Arka yüzdeyim. Bakın arka yüzde bu ilmeklerimi bu işaretime kadar örüyorum. Ön yüzden dönüyorum. Şu işaretime geliyorum. Buradan da dönerek tümünü tamamlıyorum. Önden bütün ilmekleri örüyorum. Bu şekilde orta kısımda 10 diş haroşa olana kadar devam ediyorum. Beyazlarım 10 diş haroşa olduğunda yine üstte bir diş mor haroşa yapıyorum ve ilmeklerimi kesiyorum. Evet, şimdi bakın 2 diş morun üzerine 2, 4, 6, 8, 10 diş beyaz ördüm. Dişleri ortadan sayıyorum. Çünkü kenardaki beyaz dişlerim 6 diş. Yani zaten burada belli oluyor. Birer diş tam gidiyor. Bir diş dönerek. Bir diş tam, bir diş dönerek. Bu şekilde 10 diş devam ediyoruz. Şimdi 10 diş beyaz ördükten sonra bu kenardan mor ipimizi ekliyoruz arkadan. Bir diş daha mor ördüm. Arkadan da moru bir kez daha döndüm ve ön yüze geldim. Şimdi üstte de 2 diş mor olması için kapatma işlemini ön yüzden yapıyorum.
örerek ilmek kapatma tekniğini uyguluyorum. Yani bu kapatma işlemimde bir sıra daha haroşa örgüm olacak. 2 ilmeği birlikte kenardan, şişimi birlikte 2 ilmeğe taktım, kestim. Tekrar sağ şişimdeki ilmeği sola taktım. Yanındakiyle birlikte kestim, yine şişe taktım. 2 ilmek kestim, yine sol şişe taktım. Kestim, taktım. Bu şekilde son ilmeği de kesene kadar devam ediyorum ve bakın bu tarafta tek diş haroşa, kestiğimde 2 diş haroşa oluşuyor. Başlangıçla son aynı şekilde. Son ilmeğimi de kestim. Kapattım, ipimi kesiyorum ve şöyle ipimi ilmeğimin içinden geçirerek sağlamlaştırıyorum. Bakın bandanamızın genel hatları hazır. Şu orta kısmı biraz daha geniş, şu ense kısmı daha dar. Şimdi bandanamızın arka yüzünü dikişini yapacağım. Arkadan dikişini, beyaz ipimi keserken bol bıraktım. Ağırlık beyaz ilmek olduğu için beyazla dikmeyi düşünüyorum. Şöyle ön yüzünü içe gelecek şekilde katladım. Şu beyaz ipimi iğneme taktım. Şimdi beyaz ipimi önce şu kenara kadar götürüyorum. Dikiş başlama kısmına kadar ve şu köşelerden ilk batışlarımı yapıyorum. Aynı yerden bir daha sağlamlaştırmak için. Şimdi bundan sonra her tepeden bir tane alarak devam ediyorum. Şimdi ilk haroşa tepesini buraya battım. Şuradaki tepeye karşıdan. Şimdi buradaki beyaza, yine buradaki beyaza karşıdan. Karşıdaki tepeye, beyaz tepeye. Her tepeden bir sefer geçerek karşılıklı olarak dikişimi yapıyorum. Bir daha şöyle batarak sağlamlaştırıyorum. Bakın dikişimi tamamladım. Arka yüzünün daha dar olmasını istediğimi söylemiştim. Daha dar oldu. Şimdi devam ediyorum. Tam ortasını bulup kulaklar için ilmek alacağım. Şimdi 35 ilmek dikişimden itibaren saydım ve buraya bir işaret koydum. Bakın burası benim tam ortam. Kulak çıkartacağım. Ortaya ikişerden 4 ilmek kulak arası bırakmayı düşünüyorum. Dolayısıyla kulaklar arası 4 ilmek,
8'er ilmekte kulaklara 8, 8, 16, 20 ilmek. Yani şu ortadan itibaren 2, 4, 6, 8, 10 ilmek sayıyorum ve işaretimi koyuyorum. Alta beyaza gidiyorum takip ederek, şurası. Şimdi bunu da, bu işaretimi de buradan alıyorum. Buradan da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 10. ilmekten sonra şöyle takip ederek alta beyaza gidiyorum. Buraya da işaret koydum. Yine de hata olmaması için arayı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek. Arada 20 ilmeğim var. Önce kulaklara ilmek çıkartıp öreceğim. Daha sonra da süslemesini yapacağız. Şimdi bakın, işaretimin olduğu yerin hemen üste bakan şu tepeye ipimi bağlıyorum. Bu işarete artık ihtiyacım yok. Çıkardım. Bakın, ters örecekmiş gibi ilmek alıyorum. İlkini aldım. Hemen diğer üste bakan tepeye 2. Bakın, şuraya bakan tepeler üst tarafta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek aldım. Döndüm. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer 7 ilmeği ters olarak örüyorum. Şu ipimi daha sonra arkaya çekeceğim. Öne geldim. Yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer 7 ilmeği ters olarak örüyorum. İki diş olarak ördüm. Yine döndüm aynı şekilde. Bir diş daha örüyorum. 8 ilmek olarak döndüm. Ön yüzde de ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bakın, şu ilmek çıkardığım yerden itibaren 1, 2, 3 diş haroşam oldu. Dönüyorum, kesmeye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 2 ve 3. ilmekleri birlikte ters olarak kestim. Diğer ilmekleri 3 ilmek kalana kadar aradakilerin ters ördüm. 3 ilmek kala bu ikisini kestim. Son ilmeği ters ördüm. Döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım ön yüzde. Diğer ilmekleri ters olarak devam ettim. Yine döndüm. Bakın, ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği kestim. Hemen devamındaki 2 ilmeği de kestim. Son ilmeğimi de örmeden aldım. Artık 4 ilmeğim var. Önden tüm ilmekleri ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. 4 ilmeğin ilkini örmeden aldım. Aradaki 2 ilmeği kestim. Son ilmeği ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Şimdi ön yüzde bu 3 ilmeği keserek kulağımı tamamladım. İpimi kestim. Kulak hazır.
Şimdi bu iplerimi çekiyorum. Önce başlama ipimi alta aldım. Hemen altta şöyle bir sağlamlaştırma yapıyorum. Ve bir iki ilmek içinden geçirerek ipimi gizleyerek kalanını kestim. Şimdi şu tepedeki ipimi de güzelce sıkılaştırdım. Şu kenarlardan tığımı taktım, aşağı doğru çektim. Şu son ilmeğe sağlamlaştırdım ve iç kısmı alta çektim. Buradan da bir iki ilmek içinden geçirerek tamam. Şimdi yine beyaz ipimi aldım. Diğer kulak için yine ilmek alacağım. 8 ilmek. Bakın diğer işaretimin yanından tepelerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Arada da bakın 1, 2, 3, 4 kalmasını istiyorduk. 4 kaldı. Şuradan 2, 4, 6, 8 şu tepeden yine ipimi bağlıyorum. Bu işaretime ihtiyacım yok. Yine bakın ters örüyormuş gibi ilk ilmeğimi aldım tepelerde. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek. 2 4 6 8. Diğer kulakta olduğu gibi aynı işlemleri yapıyoruz. Evet, şimdi kulaklarımız tamamlandı. Fiyongumuzu da sağ kulağımızın kenarına taktık. Fiyongun yapılışıyla ilgili ayrıca videom var. Açıklama kısmına videonun linkini koydum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sıra saç bandımızın göz, burun ve bıyık süslemelerine geldi. Gözler için sihirli halkadan tığ işi göz yaptım ben buna. Jilemiz içi düğme kullanmıştım. Buna da böyle elde yapayım dedim. Nasıl yapıldığını biraz sonra göstereceğim. Aynı şekilde de bunun bir büyük olarak burun yapacağım. Şimdi bu gözleri nasıl yaptık sihirli halkayla hemen görelim. Aynı zamanda da biraz daha büyük burnu yapalım. Şöyle sihirli halkayı ayarladım. Bakın ipimi parmağıma doladım. Orta parmağıma sihirli halkayı ayarladım. Tığımla bir sık iğne yaptım. Hemen devam ediyorum. İkinci sık iğne yaptım. Gözler içi ben 6 sık iğne yaptım sihirli halka için içine. Şimdi burun kısmı için de 8 sık iğne yapacağım. 2 yaptım. 3 4 5
6, 7, 8. Şimdi sihirli halkamın başlangıç ipini tuttum, çektim ve karşıdaki ilk tepenin içine batarak ipimi aldım. Kaydırma tekniğiyle halkamı tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum. İlmeğimin içinden çektim. Alttan da tekrar güzelce başlangıç ipimi sıkıştırdım. Şimdi bu kenar kestim ipi. Şuradan alta çekiyorum. Alta çektikten sonra da sihirli halkamın başlangıç ipiyle bağlayıp keseceğim. Ayrıca ince bir iple dikiş işlemini gerçekleştireceğim. Altta çok fazla yoğunluk oluşmasın diye. Bakın kestim. Aynı bu yöntemle de gözleri yaptım. Gözlerin ipi biraz daha ince olduğu için sihirli halka içine gözlerde 6 sık iğne, burunda ipim daha kalın. Bebe yününün kendisine 8 sık iğne yaptım. Şimdi bunları bu şekilde yerleştirip dikeceğiz ve bıyıkları yaparak saç bandımızı tamamlayacağız. Hello Kitty bebek saç bandımız da hazır arkadaşlar. Bakın. Bu jilemizin Hello Kitty'si. Hello Kitty'li jilemiz, bebek jilemiz ve saç bandımız hazır. Umarım bu modelimi beğenmişsinizdir. Saç bandımızı bakın şöyle inceleyelim. Arka kısmını daha dar yaptık. Bunun için ön kısmını geniş yapabilmek için beyaz haroşalarımızı dönerek ördük. Modelimiz bu. Bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Daha yeni fikirlerle ve tasarımlarla karşınıza gelmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler.